Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber yarn cinsin splaşlarını kullanarak ördüğüm için splaş kazak adını verdiğim bu parçayı öreceğiz. Siz de tüm detaylarıyla benimle birlikte örmek isterseniz şayet videonun devamını izlemeniz yeterli olacak. Öyleyse size birazcık kullanacağım iplerden bahsedeyim. Yarn Cins'in yeni çıkarmış olduğu bu renk geçişli iplerden splashları kullanıyorum. Örmesi inanılmaz keyifli. Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Zemin rengi olarak da Yarn Cins'in 51'ini seçtim. Şahane bir kırmızı, bordoya bakan kırmızı, ben çok seviyorum. Splashların kodlarına gelecek olursam şayet 941 942. Videonun sonunda hangisinden ne kadar kullandığımı sizlerle paylaşmış olacağım. Bu parçayı örerken kullanacağım tığ numaram 3.25 milim. Siz de elinize göre tığ numaranızı, tabii ki elinize ve ipinize göre tığ numaranızı tercih edebilir, seçebilirsiniz. Toplamda bu kazak için öreceğim motif sayısı 88'dir. Öyleyse beraberce motiflerin yapımına geçebiliriz. Motifi 3 sıralı olarak beraberce de örelim istedim. Öyleyse ilk olarak sihirli halka içine 8 tane ikili trabzanlarla oluşan bademimizi örelim. Hemen parmağıma şöyle bir ipimi doluyorum. Daha sonra arasından tığımı geçirip şöylece bir ilmek çıkartıyorum. Bir kere zincir çektikten sonra yükselip etrafında döndürüyorum. Daha sonra ipi arkasından geçirip bir yalancı trabzanı oluşturuyorum. Hemen yanına ikinci trabzanımı örerken üçünü bir toplayıp ilk ikili bademimi örmüş oldum. Arada hep 2 zincirim var. Parmağımdan çıkarttım. Dairenin içine çalışmaya devam ediyorum. Bir kere çıktım, tuttum. Daireye battım. Bir kere daha çıktım, tuttum ve üçünü bir örüyorum. Arada 2 zincir. Tekrardan aynı daireye batıyorum. 1 2. Hepsini bir çıktım. Şimdi daireyi biraz küçültüp bunun gibi arada 2 zincirli ikili bademlerimin sayısını 8'e ulaştıracağım. Bacak sayım 16 olacak. 8 tane grubu tamamladıktan sonra arkadaki ipimi iyicene çekip sıkıştırıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp bir zincir çekiyorum. Bakın normalde 2 zincir çekip buraya birleşip örmeye devam ediyordum. Yeni renge geçerken. Buraya birleşip ipimi kesiyordum. Yeni renge geçiyordum. Ama şimdi burada ne yaptım? Bir zincir çektim. Ve tığımın üstüne ipimi aldım. Bu arkadan gelen ipi de yukarıya doğru çektim. Tutuyorum. Onun da birlikte öreceğim. Şimdi buradaki ilk, bakın şu ilk bademin tepesine batıyorum. Arkadaki ipi de aldım. Ve bu ipi aradan çıkartıp şu üçü şu anda tığımın üstündeyken üçünü bir örüyorum ve 2 bademin arasına geldim. Şimdi burada hemen bir zincirimi çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. Bu ipi alıp yine arkasından dolandırdım. Yine yanına bir adet ikili trabzanımı öreceğim. Sonrasında yine arada 2 zincirim var ve oluşturdum. Şimdi burada bir tanesi beklesin. Ama diğer bütün boşluklara arada 2 zincirle ikili bademlerimi örmeye devam ediyorum. 1 2 geldim buraya. 1 2 üçünü bir topluyorum.
arada 2 zincir, buraya yine geldim, 1 2 üçünü bir, arada 2 zincir, başladığım yere kadar geleyim, yukarı nasıl çıkacağımızı yeniden göstereyim size. Son boşluğu da doldurdum, 2 zinciri çektim. Burada tek bademle yükseldiğim yerdeyim. Şimdi onun yanına diğer eşini yapacağım. Bunu da ördükten sonra tam olarak 16 tane ikili bademimin olmuş olması gerekiyor. Böyle sayacağız işte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sonra buraya geldiğimde de şimdi normalde de 1, 2, 3 zincir çekip buraya, pardon, 1, 2 zincir çekip buraya batmam gerekiyordu. Diğer renge geçecektim bir üst sırada. Aynı iple devam ettiğim için burada da bir alt sıradaki gibi yukarı çıkarken boşluklarda 2 bacağım olmayacak. Yani birini burada bırakmak istemiyorum. Yapacağım işlem bu. Burada hiç zincir çekmeden tığımın üstüne ip alıyorum. Buradaki bademin tepesine batıyorum. Yine buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Buradaki 3 ilmeği beraber örüyorum. Ve bir zincir çekip hop yükseldim. Döndürdüm. İpimi aldım. Arkadan dolandırdım. Tığımın üstüne aldım. Yanına artık 2 tane ikili trabzanı örüp buradaki 4 ilmeğimi birden topluyorum. Arada artık 3 zincirim var. Her boşluğun içine ikili trabzanlarla ördüğüm bademlerimi, üçlü bademlerimi hazırlıyorum. Tamamladığımda toplamda 16 tane üçlü bademim olacak. O zaman sonuna kadar örüp geleyim. Son boşluğa da bademimi ördüm. 3 zincirimi çektim. İlk ördüğüm bademin tepesine batacağım. Tepesine batıp arasından ipimi kaydırarak geçiriyorum. Şöyle yükselttiğim ipimin içinden motifimi de alıyorum. Hemen şöyle yere koyup güzelce sıkıştırdıktan sonra 3 sıralı motifimi tamamlamış olacağım. Hemen aslında bakıyorsunuz hiç ihtiyacı yok ama şöyle elimle de düzelttim. Biliyorsunuz 3.25 ile örüyorum. Gayet de güzel düştü. Şimdi bunlardan söylediğim gibi tam olarak 88 tane hazırlayacağım. 44'ünü bir rengiyle, 44'ünü diğer rengiyle öreceğim. Sonra bu 88 tane motifi bir kez daha tekrarlayıp 25 arka, 25 ön, 16 artı 16 kollar, 3 artı 3 de yanlar için hazırlayıp birleşmeyi de görelim. Hemen birleştirmesini de göstereyim. Nasıl birleşeceğimizi, o yolla bütün parçaları yapabileceğimizi anlatmaya çalışayım. Öyleyse motiflerin birleşimine beraberce geçelim. İlk olarak yuvarlak motifi kare yapıyoruz. Kare yaparken birleşiyoruz aslında. Uzun zamandır bu şekilde yapmamıştım. Önceden çok fazlasıyla ilk başladığım zamanlar böyle hırkalarım var. Instagram sayfama bakacak olursanız şayet. Şimdi hemen ilmeğimi çıkarttıktan sonra aynı ip koparmadan birleştirme tekniğiyle 2 köşe öreceğim. Bunda şimdi köşe yok ama köşeleri, kenarları ben oluşturacağım. 2 kenar öreceğim. Şu ipimi hemen şöyle yatırıyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen buraya geldim. Battım ve bakın bir kere battım. Tığımın üstünde 3 tane ilmek görüyorsunuz. Ben bunu 1 2 diye çıkmayacağım. 1 2 ve 3 kere de çıkacağım. Daha sonra şu ipi de öne alıyorum. Tığımın üstüne yine ipimi aldım. Bunu gizlemek için tığımın üstüne alıyorum. Boşluğa geldim. Şimdi tekrar 3 kere de çıkacağım. 1 2 3. Yine tığımın üstüne ipimi aldım. Battım. Yine bakın 1 2 ve 3 kere de çıktım. Buraya aslında ilk köşenin üçlüsünü yapmış oldum.
tığımın üstüne ipimi alıyorum. Boşluğa geldim. Hemen ikili trabzanlarımdan 3 taneyi buraya örüyorum. 3 tane. Sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Oraya yine batıp, şimdi şöyle, artık buradaki, eskiden biliyorsunuz böyle üçünü bir çekip yalancı trabzan yapıyordum. Artık ortayı şu şekilde çalışıyorum. Geldim. 1 ve üçünü bir. Bu tarz daha çok hoşumuza gittiği için uzun süredir bu ortaları bu şekilde çalışıyorum. Zaten bunu da göstermiştim size. 1, 3. Bir de burada bir zincir çekerek yan tarafa geçiyorum. Hemen yan tarafına yine geçerek 1, 2, 3 köşeye geldiğim için artık 3 kere de çıktığım trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3. Ortada 2 zincirim var. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3. 1, 2, 3. İkinci üçlü grubu yapıyorum. Şimdi tekrardan buraya ikili trabzanlarım, ortaya geldim. Tekrar bakalım buraya. Şimdi ilk önce biri kısa bir şekilde ördüm. Sonra hepsini bir. Gene geldim. Önce bunu, sonra hepsini bir. Önce bunu, sonra hepsini bir. 3 kere bu işlemi yaptım. Burada bir zincir çektim. Bu diğer üçlü grubumda ikili trabzanlarla sıra. Sonra diğer köşenin sadece bir tane üçlüsünü örüyorum bu aşamada. Tığımın üstüne ipimi aldım, battım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. Şimdi birleştirmeyi nasıl ilerliyoruz? Bu iki tane kenarı oluşturduktan sonra sıradaki motifimizi alıyoruz. Sıradaki motifimizin de ilk olarak köşesini çalışacağım. Aynı. Aslında bu teknikle ip koparmadan yuvarlak motifleri birleştirme tekniğine epey zaman oldu. Paylaşmıştım YouTube kanalımda da. Biraz değişik örüyorum artık diye size de göstermek istedim. Şimdi ikisinin yüzü bana bakarken, ön yüzleri, iki motifin de ön yüzü bana bakarken bu motifin bu ip olan kısmına geliyorum. İpi yatırdım, üstünü öreceğim. 1, 2, 3. 3 tanesini örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ve hemen sırt sırta verdiriyorum artık motiflerimi. Sırt sırta verdiğim motiflerin bunun karşıdaki denk geldiği nokta, bakın sırt sırta verdirdim ya da şöyle koyduğumda, şimdi böyle birleştireceğim ya, böyle birleştireceğim. Buradaki boşluk benim bu ilmeği alacağım yer. Bu boşluğun içinden ilmeğimi geçireceğim. Şöyle bakın geçireceğim. Sonra bir zincir çekip yeniden buraya geleceğim. Buradaki sıradaki neydi? İkili trabzanlarla üçlü grup. Yani aynı zamanda motifi kare yaparken de birleştirmeye devam ediyorum. Hemen tığımdan çıkıyorum. Onun karşısındaki denk gelen boşluk burası ve buradan ilmeğimi alıp geçiriyorum. Sonra bir zincirimi çekip buradaki boşluğa geliyorum. Buradaki işlemim neydi? Önce biri örüp sonra üçünü bir örüyordum. Önce biri örüp sonra, arkadaşlar burada kırmızı ip ve kırmızı tığ demeyiniz lütfen. Zira 3.25 milimim pembe de olmadığı için gri de vardı ama onu da nereye koymuşum bulamadım. Mecbur bununla örüyorum. Bir taraftan da anlattığım için sürekli kafa karışıklığı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi burada artık neredeyim? Şunu da üstünü örmeye devam ediyorum. Üçlüdeyim.
üçlüsünü örüp bunu da karşıda hemen burada denk geldiği boşluktan birleştiriyorum. Sıra köşeye geldi. Buradaki köşeyi de aynı şekilde çalışıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Bir doladım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burada bir zincirimi çekiyorum. Hemen karşıdaki köşenin arkadan şöyle batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve buraya gelip 1, 2, 3. Köşenin diğer üçlü uzun bacaklarını örüyorum. Sonra hemen yanına 3 tane ikili trabzan. Hemen yanına yine nasıl yapıyorduk burayı? Hepsini bir. Önce bir, sonra hepsini bir. Önce bir, sonra hepsini bir zincir. 1, 2, 3 kere de 2 kere de çıktım. Üçlü gruplarımı da yapıyorum. Aynen burayı kare yapacağım. Yine buraya geleceğim. Bir üstteki motifi alacağım. Aynı o şekilde. Yani nasıl şimdi burayı bir kare yapayım, geleyim. Bunun üstüne eklediğim gibi diğer motifi ekleyeceğim. Buraya kadar geldim. Kare formunu gene oluşturuyorum. Şimdi sıradaki renk hangisiyse onu alıp hemen bunu buraya birleştirmeye başlayacağım. Onu nasıl yapıyorduk? İşte ikisinin yüzü bana bakarken bu köşeye gelip yüzleri bana bakarken yeni motifin içine uzun bacaklarımı 3 kere de çıktıklarımı örüyordum. Sonra ikisini sırt sırta verdirdiğimde de artık bunu çıkartıp bu karşısındaki yerinden batıp bir zincir çekip tekrardan buraya geliyordum. İşte şimdi bu kazağımız için bu şekilde bütün motiflerimizi aslında birleştirmeye devam ediyoruz. Gösterdiğim gibi ön yüzünü, arka yüzünü, kollarını, şimdi biz kol yapacağımız için 16 parça birleştireceğiz. Ama aynı mantıkla hemen göstermek istiyorum ki aynı mantıkla devam ederekten arka parçasını da bu şekilde birleştirmiş ya da ön parçasını da bu şekilde birleştirmiş olduk. O zaman şimdi hemen istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz demiştim ya, ben bunu kol yapacağım için yanına dördüncüyü de bunu ekleyeyim, dördüncüyü de ekleyeyim, dönüşünü birlikte görelim. Kol için 4 tane motifimi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi dönüşüne geldim ki ikinci sırayı üstüne devam edeyim diye. Şimdi ne yapıyorum? Hemen buraya geldim. Dönüşe geçerken aynı motifi ördüğümüzdeki gibi ilk olarak köşeyi yapıyorum. 1, 2, 3 kere de çıktım. Bir kere dolayıp aynı sıralamaya aslında devam ediyorum. Şu ortadaki yapacağım işlemi göstereceğim size. Sonrasında da dümdüz aşağı kadar örüp gösterdiğim şekilde artık üstteki ikinci dörtlü sıraya geçeceğiz. Şimdi buraya geldim. 1 hepsi bir, sonra önce 1, sonra hepsi bir zincir. Buraya da geldim. 3 tanemi örüyorum. Ve şimdi burada göstereceğim işleme gelecek olursak. Bu köşenin içine ilk olarak diğer üçlümü öreceğim. 1, 2, 3. Sonrasında 1, 2 zincirimi çekiyorum. Şu ikisinin kesiştiği noktaya geliyorum ve bir sık iğne örüyorum. Tekrardan 2 zincir çekiyorum ve buraya gelip diğer üçlü grubumu örüyorum. Bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanlarım ile. Aynı sıralamayla da bunu aşağı kadar öreceğim. Sonra yanına, üstüne doğru motiflerimi eklemeye devam edeceğim. İşte buradaki geçişimiz de böyle oluyor.
buraya kadar aynı gösterdiğim şekilde ördüm. Şimdi sırasıyla yukarıya motiflerimi eklemeye devam edeceğim. Buradaki ilk kenarı eklerken tabii şimdi burada bir zincirimi çektim. Diğer motifi aldım. Aynı aslında iki kenarı eklerken buraya kadar bir değişiklik yok. Ta ki köşesinde bir atraksiyonumuz olacak. Bu ikisi bana bakarken yine eklediğim yeni motifin içine 3 taneyi örüyorum. Sonra bunu döndürüp sırt sırta verdiğimde burada karşısındaki denk gelen noktasından batıp ilmeğimi çıkartıyorum arasından. Sonra bir zincirimi çekip şimdi bu köşeye kadar burada aynı işlemi yapacağım aslında. Üçlüyü öreceğim, birleşeceğim, ortadakini örüp birleşeceğim. Kenarı devam edeyim, ortaya geldiğimde göstereyim. Burayı aynı buradakiler gibi birleştirdim, geldim. Köşenin 3 tanesini ördüm. Bir zincirimi çektim. Şimdi burada bir zincirimi çektikten sonra bu ilkini eklerken batacağım nokta tam olarak şurası olacak. Yani yanımdaki motifin köşesi. Şöyle döndüreyim. Bir zincirimi çekmiştim. Bunun köşesi dediğim gibi. Hemen içinden batıyorum. Bir sık iğnemi örüp bir de zincirimi çekiyorum. Hemen buraya geliyorum. 1 2 3 1 2 3 bu kenarı oluşturacağım. Bildiğimiz gibi burayı kenara oluşturayım. Buradaki kenarı da oluştum. Şimdi yeni motifimi alacağım. Onu da buraya ekleyeceğim. Buraya oturtacağım. Şurada bir atraksiyonumuz. Buraya nasıl yerleştirdiğimi gösterdikten sonra artık zaten birleştirmeyi anlamış olacağız. Gerisini siz birleştirebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi yine bu ikisinin yüzü bana bakarken bunun içine birleşeceğim. İlk burada ipin olduğu yeri yatırıp hemen içine ilk üçlümü yapacağım. 3 kere de çıktım trabzanla. Ortaya kadar da aynı mantıkla bu iki kenarı birleştireceğim. Şimdi bu dördüncü motifi eklemede de yapacağım işlem gene bu köşenin üçlüsünü ördüm. Bir zincir çektim. Bu yanımdaki motifin köşesine ve üstümdeki motifin köşesine batacağım. Yani bununla bir işim olmayacak. Hemen burada zaten gördüğünüz gibi bir zincirimi çektim. Ne yapıyorum? Hemen yanımdakinin içinden şöyle batıp bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra da az önce gösterdiğim üstümdeki motifin içinden batıp bir sık iğnemi örüyorum. Bir de zincirimi çekip hemen köşeye geliyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kere de çıktım. Burada karşısındaki batmam gereken noktaya geliyorum. Arasından geçirip bir zincir çekiyorum. Hemen buraya 1 2 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arasından geçiriyorum. Sonra burada işte yarım trabzanlarımı ben biraz değişik örüyorum. Siz elinizin alıştığı gibi de örebilirsiniz. Hiç sorun değil. Bunu da karşıyla birleştiriyorum. Şimdi o birleştiği, ortak kesiştiği noktayı size göstereceğim. Bunu da aradan geçirdikten sonra. İşte bu şekilde dilediğimiz gibi şöyle göstereyim size. Motiflerimizi bu kol olacağı için 4x4 16 olacak. İşte önü 5x5 25, arkayı 5x5 25 olarak hazırlayacaktık. 16 kollar, 3 motif yan, 3 motif de yana olacak. Bunları bir tamamlayıp birleşime geçelim. Şimdi ben parçalarımızı oluşturdum. İşte 25 ön ve arka. Ön ve arkayı oluştururken sizden ricam, burada kırmızıyla başladıysanız diğer parçada da mutlaka büyük parça 25'li de yine kırmızıyla başlayın.
Yani hep aynı olsun. İki parça birbiriyle birebir aynı olsun. Bu benim gibi iki tane farklı motif kullananlar için. Karışık motif ya da tek motif kullanacaklar. Burayı dikkate almasınlar lütfen. Böyle iki tane parçayı birbirinin aynısı şeklinde ördüm. Kollarını hazırladım. 4x4 16 ile bir tarafınki bir tarafınki. Şimdi bunları birbirine eklemeye başlayalım. Şimdi bir tane parçayı tam olarak 25 motifle 5x5 olarak bitirip tamamladım. Bu tamamladığım parçayı hemen arkasını çeviriyorum. Bir başka parçayı ise aynı 5x5 25 olarak ördüm. Onun 3 tarafını geçip bir tarafını açık bıraktım ki bunu yukarı parçayla bunun da önü, ikisini üst üste, ters yüzlerini üst üste getirerek koydum. Şimdi bunu buradan başlayacağım. İstediğim boyun boşluğunu, boyun için açıklığı istediğim yere kadar, kim ne kadar açık bırakmak istiyorsa burayı o şekilde buradan birleştireceğim ve iki parçayı o şekilde birleştirmiş olacağım. Şimdi beraberce devam edelim. Benim niyetim her ikisinde de tam ortadaki, yani şu açıklık sanki benim için iyi olacağı benziyor. Şöyle bir açıklık bırakacağım. Daha sonra rahatsız olursam kapatabilirim. Siz de kendi zevkinize göre ensedeki boşluğu ayarlayın lütfen. İki parçayı bu şekilde üst üste koymuştum, biliyorsun arka yüzleri birbirine bakıyordu. Şimdi buradan bir zincir çektim. Hemen buradaki köşenin içine batıp bir sık iğne örüp bir zincir daha çekiyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 1 2 3 3 kere de çıktım. 3 tane trabzanımı örüyorum. Tığımı arkadan dolandırıp yani bu parçayı birleştirmeye başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi nereye kadar birleştireceğimi size göstereceğim. Şurada 3'ü de öreyim. Şu kısma gelene kadar bu karşılıklı birleşmemiz aynı. Birleştirme gösterdim, birleştirme tekniğiyle. Buraya kadar aynı size gösterdiğim teknikle birleşip geldim. Şimdi buraya geldiğimde de bu boşluğun içine diğer üçüncü grubu örüp bir zincir çektim. Hemen karşısındaki şu görmüş olduğunuz bir bu köşeye batıyorum. Böyle hemen bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonrasında da buraya yanındaki köşeye batıp sık iğnemi örüyorum. Sonra geliyorum buradaki ortaya batıp bir sık iğne örüp bir sık iğne örüp bir zincir çekiyorum. Ve hemen buraya gelip bir üçlü daha örüyorum. Sonra bir kere daha karşı tarafla arkadan batıp birleşiyorum. Şimdi boyun açıklığını istediğim yere kadar birleşmeye devam edeceğim. Nereye kadar istiyorsam. Şimdi ben buraya bir tane daha öreceğim. Bir tane daha öreceğim. Karşıyla birleşeceğim ama daha sonrasında bu aynı noktaya gelene kadar, yani bu motifteki, bunun şu motifteki yere kadar birleşmeden yaka açıklığını bırakarak örmeye devam edeceğim. Bunu birleştirdikten sonra bunu da birleştirdim. Yani bu baştaki motifin tamamını yanına geçtikten sonra da köşeyle köşenin yanındakini birleştirmiş oldum. Bundan sonrasını şöyle bakınız, normal birleştirmeden öreceğim. Buraya böyle bir üçlümü, bir zincir çekip yanındakini ta ki nereye kadar? Buraya gelip buradakini birleştirene kadar, buraya kadar devam ediyorum. Birleşmeden örmeye. Şimdi burayı biliyorsunuz yarısına kadar birleştirdim. Bunu şimdi es geçtim. Boynumun boşluğu. Buraya geldim. 2 taneyi ördükten sonra şu ortadakini hemen karşıdaki bunun da denk geldiği boşluğu bulup arkasında birleşiyorum. Pardon. Arkadan döndüreceğim. Hemen alacağım. Tekrardan buraya 3 taneyi öreceğim.
Yine arkadan batıp geçiriyorum. Şimdi buraya köşeye geldim. Köşeyi bir kez daha beraber yapalım istedim. Karşılıklı birleşmesini. 3 tanemi ördüm. Bir zinciri çektikten sonra önce şuradaki köşe boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne. Sonra yanındaki köşe boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne. Sonra buraya geliyorum. İkisinin kesiştiği ortak noktaya batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir çekiyorum. Buraya gelip bu köşenin diğer üçlü grubunu örüyorum. Sonra bir zincirimi çekip hemen üst tarafla birleşiyorum. Yani bunu buraya kadar birleştirip geleceğim. Sonuna kadar birleştirdim. Buraya geldim, üçlü ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi bu köşenin içine batıp bir sık iğnemi örüp bir zincir çekiyorum ve hemen buradaki ilk başladığım trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batıp şöyle güzelce kilitledikten sonra da kesiyorum. Ve ön ve arka parçayı birbirine böylelikle eklemiş oldum gördüğünüz gibi. Hemen boynumun da boşluğunu şu şekilde oluşturarak. Daha fazla açmak isteyen arkadaşlarım dediğim gibi daha da açık yapabilirler burayı. Düşük omuzlu bile yapmanız mümkün. Şimdi bu üstteki iki tane ön ve arkadaki iki motifin şurasını kol için bırakacağım ama ben böyle salaş bol bir bluz istiyorum ya. Bundan ötürü de yanlara motif eklemek istedim. Şuralara motif eklemek istedim. Daha bir bol dursun diye 3 motif burası için, 3 motif de burası için çalıştım. Şimdi ilk olarak bunları birleştireceğim. Şimdi bunu mesela karşılıklı aynı ya, buraya bu motiften koyacağım. Karşılıklı bu ikisi ya, bundan koyacağım. Bu aynı ya, buraya da bundan koyarak devam edeceğim. 3 taneyi buraya yerleştirip sonra kola ekleyeceğim. Bunu nasıl yapacağız onu da görelim birlikte. Şimdi 3 tane, 2 mavili diyeyim. 2 mavili, bir de kırmızı motif alıyorum hemen. Mavili ile birleşmeye başlayacağım. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Bunu aldım. Şu motifin ipini şöyle yatırdım. Bu boşluğun içine bir üçlü grubumu örüyorum. Bunu da öne alıyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Tekrardan buraya geldim. 1 2 3. Tekrardan üçlüyü ördüm. Köşenin ilk üçlüsünü örmüş oldum. Bu burada dursun. Şimdi hemen geliyorum. Buradaki köşeye, şimdi bununla bir işimiz yok. Dönüşte onunla yapacağım. Buradaki köşeye batıp bir zincir çekiyorum. Ve 1 2 3 1 2 3 3 kere de çıktım. 1 2 3. Diğer üçlü grubu örüp buradan aradan geçirdim. Şimdi bunu tekrardan ipin üstüne yürüteceğim için arkaya aldım. Hemen geliyorum. Şimdi bunu bildiğimiz gibi bu kenarı buraya kadar birleştireceğim. Yani hem bunu kare yaparken iki kenarı da birleştireceğim, gösterdiğim teknik gibi. Şimdi buraya kadar geldim. Bakın, köşeye kadar geldim. Şimdi köşedeki bu ilk birleştiğim motifin içine batacağım ve hemen bir sık iğne öreceğim. Daha sonra bir zinciri çekip bu kenarımı bir kenar daha yukarıya bu kenarı öreceğim yani. Nasıl örüyorum? Aynı yine bildiğimiz sistemle önce bu köşenin diğer üçlüsünü de öreyim. Şimdi bu bununla birleşti. Bunu da buradan kenar oluşturacağım ya. Aynı hani sırasıyla ikili trabzan, yarım trabzan gibi örüp geliyorum. Geldim, kenarı ördüm. Buradaki üçlüyü de ördüm ve hemen şimdi bakın şuradayız tam olarak.
şuradayız. Ya bunu daha sonra birleşeceğiz. Şu kısımdayız. Bu yan motifteyiz. Bunun üstüne ne gerekiyordu? Kırmızı gerekiyordu. Hemen kırmızıyı aldım. Şimdi ikisi bana bakarken ön yüzleri birleşiyorduk ya ilk. Aynı mantık. İkisinin bana yüzü bakarken birleştiriyorum. Bu parçayla şimdilik hiç işimiz yok. Bununla devam ediyorum. Dönüşte oraya çalışacağız. 1, 2, 3. Geldim, arkadan battım. Artık motifler sırt sırta verdi. Bu elimdekiyle bunun bu iki kenarı birleşecek. Daha sonra bu kenarı buna birleştireceğim. Buraya kadar birleşip geleyim. Buraya geçişi göstereceğim. Şimdi bunu buraya kadar ekledim. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yaklaşalım hatta. Buraya kadar ekledim. Şimdi buradaki ilk üçlüyü ördüm. Bunu bir zincirimi çekip nasıl birleştireceğim? Önce bununla, sonra da bununla. Yani bu boşluk, bakınız göstereceğim. Şunu çıkartıp bu boşluğa, yanımdaki motifin boşluğu, bir de üstümdeki motifin boşluğuna batacağım. Hemen göstereyim. Geldim. Battım yanımdaki boşluğun içine. Hemen bir sık iğnemi ördüm. Daha sonra bu boşluğun içine de battım. Bir sık iğnemi örüp bir zincir çektim ve içine üçlümü örerken yan tarafı da birleştirmeye devam edeceğim. Çıktım. Arkasındaki birleştirmem gereken boşluğa battım. Hemen yanına geldim. Diğer üçlümü örüyorum. Yine birleştirmem gereken boşluğa battım. İşte bu şekilde de bu ikinciyi de buraya birleştireyim. Şuraya kadar geleyim. Bu kenarında sonuna kadar geldim. Buradaki boşluğa battım. Sık iğnemi ördüm. Bir zincirimi çektim. Buradaki de boşluğun içine 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 taneyi ördüm yine. Bunu da bir kenar oluşturacağım. Aynı şimdi bunu buraya eklediğim gibi. Hani bunu buraya ekleyince nasıl kenarını oluşturdum? Üstüne bunu ekledim. Sonra bu kenarı oluşturup üstüne de bunu buraya ekleyeceğim. Ve buradan artık dönüşe geçeceğiz. Üçüncü motifi de ekledim. Şimdi burada artık dönüşe geçtim. Dönüşe geçerken de karşılıklı buradaki, şöyle göstereyim size biraz daha. Bakın, burası benim kol evim. Şöyle dursun. Bunu da buraya ekleyip devam edeceğim. Yani şöylecene buraya kadar birleşeceğiz. Önce buraya geleyim, sonra buraya. Yani buraya artık şimdi bu kenarı örüyorum. Şuradaki kenarı örüyorum. Köşeyi tamamladım. Diğer köşeye kadar öreyim. Şimdi bu köşeye kadar geldim. Artık bu iki kenarı birleştirme vakti. Buradaki köşeyi ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum ve hemen buradaki motifin köşesine, birleşeceğim motifin köşesine batıp bir sık iğne örüp bir zincir çekiyorum. Karşılıklı birleştireceğim bu iki kenarı. Burayı eminim siz de örerken çok daha rahat anlayacaksınız. Şimdi bu üçlüyü ördüm. Buradan çıktım. Bu kenarla birleşiyorum ya. Aldım. Geldim böyle. Tekrar göstereyim. Bir saniye. Şöyle atayım. İşte bu iki kenar birbirine birleşecek. Burayı nasıl olduğunu zaten size şu üstü gösterirken de şu üst birleşmesindeki gibi şu köşede nasıl çalıştıksa burada da o şekilde devam edeceğiz birleşmeye. Hiçbir farkı yok. Buraya geldim şimdi. Köşeyi yaptıktan sonra da üçlüyü örüyorum. Tığdan çıkıp arkadan gelip birleşiyorum. Şimdi ilk kenarı birleştirdim. Şurayı gene birlikte yapalım istedim. Akıl karışıklığı olmasın. Bir zinciri çektim. Şimdi burada birleşeceğim. İlk önce bununla bir sık iğne. Sonra yanındakine bir sık iğne. Sonra
Burada 3 ördükten sonra bir zincir çekmiştim. Bir sık iğne, bir sık iğne, geldim. Hemen şuradaki boşlukta da bir sık iğne çekiyorum. Burada örüyorum, pardon, bir zincir çekip bu boşluğa geliyorum. Hemen köşenin diğer üçlü grubunu örüp karşıyla birleşiyorum. İşte böylece de aşağı kadar da aynı işlemi yapıp yan tarafı tutturmuş olacağım. Şu aşağıya kadar geldim, birleştirdim yandan. Şimdi burada hemen bir zincirimi çekip şurada köşeyle birleşiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Sonra buradaki boşlukta başladığım yere kadar örüp yanlardan bir tarafın yanlarını birleştirmiş olacağım. Artık kol evimizde birleşmek için kolları hazır. Bu tarafın kolunu da birlikte ben burayı tamamladıktan sonra birleştirelim. Şurada başladığım noktaya geldim. Hemen ipi kaydırarak geçirip güzelce kilitledikten sonra kesiyorum. Kestim. Şimdi hemen şöyle alıp yan tarafı nasıl oluşturduğumuzu size gösterdim. Yanlara koydum motifi. Şimdi buraya 16 tane 4x4 olarak ördüğümüz motiflerimizi artık ekleme vakti geldi. Şöyle ki şuraya bakın, tam olarak şöylecene yerleştireceğim buraya. Şurada minicik kısmı da buraya geçerken yedireceğiz birlikte kolu. O zaman başlayalım. Şimdi burada kol evimi önüme bu şekilde yatırdım. Bu motifi de, bu parçayı da buraya sonuna kadar örmüştüm ama buradaki 2 sırasını söktüm köşeden ve çünkü bunu buraya yedirmem gerekiyor. Hatta bakın şurada yarım trabzanlarla yaptığım ortadakinin de 2 tanesini ördüm, birini söktüm. Şu aşamadayım tam olarak yerleştirmeden evvel. Sonra buraya geleceğim, hemen geleceğim. Buradaki motifteki, kol altındaki motifteki yine aynı şunun ortadakinin üçüncüsünü bulup tam ortasına batacağım. Sonra bu ilmeğimi oradan içinden geçirip burada gelip yarım diğer buranın üçüncüsünü öreceğim. Daha sonra buraya gelip hemen bir 2 3 tane daha öreceğim. Buradan birleşeceğim. Sonra buraya köşeyi çalışırken ilk 3 taneyi örüp hemen buradaki, bakın şimdi burada hem bu yanımdaki motifin içine batıp daha sonra da buradaki karşıda birleşeceğim motifin içine batıp sık iğnelerimi örüp bir zincir çekeceğim. Sonra buraya diğer üçlümü örüp hemen karşıyla birleşmeye, çok özür dilerim, ipim takılmış, karşıyla birleşmeye devam edeceğim. Şuraya bir geldim, arasından geçirdim, bir zincir çektim. Şimdi burada artık bir fark yok kızlar, karşıyla bu sona gelinceye kadar aynen örmeye devam ediyorum. Buradan böyle hop aşağıya kadar, burası hep gösterdiğim teknikle şu koldaki yedirme kısmına gelinceye kadar böyle devam edeyim. Şimdi burada da sonuna kadar geldik. Bu tarafı da birleştirdim. Koltuk altı kısmındayım. Burada köşedeki üçlünün birini ördüm. Hemen burayla
ve yani yanımdakiyle bir de üstümdekinin köşesiyle birleşip bir zincir çekiyorum ve buraya bir üçlü daha örüyorum. Şimdi tam olarak döndürdüğümde nerede olduğumuzu aslında anlayacaksınız. Şimdi üçüncüyü de ördüm. Şimdi döndürdüğümde bakın şurada koltuk altındaki motif vardı ya, yarısını buradan yedirmiştik. Şimdi diğer yarısını da buradan yedireceğiz. Şu üçlüyü ördükten sonra hemen karşıdaki batmam gereken noktaya, önden değil tabii ki arkadan. Ay, o kadar değişik, her seferinde farklı teknik kullanarak birleşiyorum ya. Eller de karışıyor. Şimdi buraya da geldim. Hemen ikili trabzanlarla üçlümü örüyorum. Yine tığdan çıkıp karşıdan birleşeceğim. Şimdi buraya da gelince hemen şu üçlümü örüyorum ya. Yarım trabzan şeklinde birini örüp diğer üçü bir çekiyoruz. Diğer yarım trabzan tam orta noktadayım ve aynı zamanda da birleşeceğim noktadayım aslında. Şimdi bunu da ördüm. Yalnız ördüm, yanlış ördüm. Bir dakika. Görünmüyor diye telaşındayım. Hem orayı hem burayı kontrol. Bir. Çıktım tığımdan. Şimdi burada üçüncüye batmıştım ya. Buraya da o ikisinin kesiştiği noktaya batıp bu üçüncüyü alıyorum. Sonra geliyorum. Buraya bunun üçüncüsünü örüp buraya geliyorum. İkilimi örmeye. 3 tane ikili trabzanım yani. Şimdi bunu hemen burada gördüğünüz gibi karşısından birleştireceğim. Battığım noktadan, batması gereken noktadan ve buraya gelip diğer köşenin üçlüsünü de örüp yan tarafla artık birleşmeye ve kolun formunu vermeye başlayacağım. Şurada bir zincirimi çektim ve karşıda şuraya battım. Sık iğnemi ördüm. Hemen yan tarafa da batıp sık iğnemi ördüm. Sonra buraya geldim. Şu arkaya atayım, gizlerim sonra. Şu ikisinin kesiştiği noktanın ortasına battım. Bir zincir çektim. 3 tanemi örüyorum. Hemen şimdi bundan sonrası aynı olduğu için şu karşıyla da birleşip size göstermek istiyorum. Nerede olduğumuzu tam olarak. Kolu şuradaki motifi de şurada duruyor. İşte bunu karşılıklı buraya yedirip buraya kadar geldik, birleştik. Şimdi bu kol motiflerini de birleştirdikten sonra 3 tane motifimizi, kolu bitirmiş olacağız efendim. Bir kolu yerleştirmiş olacağız. Şu sonuna kadar gelip dümdüz karşılıklı birleştireceğim. Böyle kolun ağzına kadar geldim. Şimdi burada kolun ağzına yapacağımız tabii ki bir takım atraksiyonlar olacak. Önce şurayı bir ekleyeyim. Tabii bunu üstünüze giyip ne kadar uzun bir kol istediğinizde şuradan sık iğnemi ördüm. Bir zincir çektim. Ne kadar uzun örmek istediğinize karar vererek bence yaparsınız. En kötü benim etrafına, ağzına geçeceğim değişik bir teknikle kenarı uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu buradan keseyim hemen. Ve şöyle bir size göstermek istiyorum bir tarafın bitmiş halini. Kolu bu şekilde yerine yerleştirdim. Yakayı bu şekilde oluşturdum. Şimdi sıra bu tarafı örerek kolu ve yanları oluşturmakta. Sonrasında etrafına yapacağımız bir tık işlem var. Eğer bu kaza boğazı yapmak istiyorsak şayet buraya kadar verdiğim ölçüler mesela hep kayık kazak içinde. Boğazı yapmak istiyorsak da şöyle dik yaka bir sıra dursun. Hani hafif bir yaka olsun diyorsak eğer artı 3 motif daha yapıp üstüne çıkacağız. Eğer daha böyle katlansın, dökümlü dursun istiyorsanız da şayet
6 tane motif yapıp kıvıracağız o boyundaki boyun için öreceğimiz motifleri. Yani bir tane buraya yerleştirebilirsiniz. Bir tane motif buraya, bir buraya. İlk sıra 3. 1 2 3 4 motif buraya. Karşılıklı 1 2 3 ve 4. Üstüne çıktığınızda da bir 4 daha artı 8 motifte boyun için, boğaz için, yani boğazlı kazak örebilmek için diyebilirim. O zaman diğer tarafı da tamamlayıp geliyorum. Kolun etrafını geçtim. Aynı gösterdiğim şekilde. Şimdi bu yakayı geçerken nasıl geçiyorum? Bir hani size de takılanlarınız olabilir diye göstermek istedim şu iki kısımda. Mesela buraya başlarken ilk bu köşeden başlıyorum. İki hani omzun birleştiği yerden. Şimdi buraya sık iğnemi örüyorum. Normal. Geldim. Sık iğnemi ördüm. Hemen diğer taraftaki şu boşluğa batarak yandakini de örüyorum. Bir saniye. Tığdan kaçırıyorum ya. Buraya battım, ördüm. Şimdi tekrardan buraya gelip buradan çıkartıp böyle örüyorum. Yakayı ilk geçişini böyle yapıyorum. Şimdi normalde buraya batmam gerekiyordu ama onun yanındakine batıp sonra ona dönüyorum. O köşedeki geçişi nasıl yaptığımı size göstermek istedim. Şimdi diğer taraftakine geldiğimde de tekrardan size orayı da göstereceğim. Hop, şimdi buraya atladım. Sonra geldim yanına. Atladım buraya. Geldim yanına. Atladım buna. Geldim yanına. Bu şekilde devam ederek şu köşeye kadar geleyim. Tam olarak o birleştikleri yer burada, yakada dönüşteyim. Şimdi buraya batmayıp tabii ki şimdi buraya batıp sık iğnemi örüyorum. Daha sonra da tekrardan buraya geri dönüyorum. Batıp sık iğnemi örüyorum. Sonra bunu atlıyorum. Buna batıyorum. Ve buraya gelip sık iğnemi örüyorum. İşte bu şekilde de yakayı da tamamlayacağım. Ve sonunda finaldeyiz efendim. Pufuduk pufuduk. Üstte harika duran, göreceksiniz siz de. Ördüğünüzde keyifle kullanacağınız bir kazağı tamamladık. Kazağı tamamlarken bu beden için, ki bu bedeni şöyle söyleyeyim size, ben mesela oversize olarak giymeyi planlıyorum. Oldukça büyük çalıştım. Yani çok rahat 36 bedende giyer, 44 bedende giyer. Yeter ki doğru kombinleyebilmekte. İşte şöyle göstereyim. Benim verdiğim ölçülerle çalışırsanız zaten göğüs çevresi 124 santim. Kazağımın boyuna gelecek olursak da 51 santim oldu. Siz daha uzun çalışmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece 12 adet daha fazla motif örmeniz olacak. Her arttırdığınız 12 motifle kazağınızın boyu uzayacaktır efendim. Ben daha da büyük örmek istiyorum diyenler motiflerini bir sıra fazla örecekler diye aklıma gelen ilk fikir budur. Evet, benim çok içime sindi. Siz de beğendinizse alırım bir kalbinizi, beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız efendim. Bu kazak için kullandığım ipleri başta söylemiştim. Size şimdi hızlıca adet de belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz şununla etrafını da geçtiğim için 3 paketi bitirip 4.'den de bir miktar kullandım. 4.'den artan bu yani. Şöyle bir göstereyim size. Bu kadarı arttı. Neredeyse bütüne yakın. Bundan 3 adet kullandım. Zemin renginden de 4 adet açtım. 4.'den artan bu. 3,5 tane gidiyor. Bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. İp adetlerini de verdiğime göre abone olmayı
Unutmayınız, bunu hatırlatmak istiyorum çünkü benim için çok değerli, benim için bir motivasyon kaynağı. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.